130 kiloydu bize geldiğinde. Sürecin sonunda 6 ay sonunda 60 kilo vermiştik. Çoğu kişiden çok daha az yiyorsunuz ama kilo alıyorsunuz. Niye? Çünkü vücut sizi hep kıtlıkta biliyor. Şimdi metabolizmanızı yavaşlatırsanız, yani beyin veya vücudunuz sizi kıtlıkta bilirse ne olacaktır? Bulacağı ilk yiyeceği depo etmeye başlayacak. Hiçbir şey mi yapamıyorsunuz? Ev hanımısınız. Diyorum ki kürdanları dökün yere, kibritleri dökün yere, toplayın tek tek. Vücudunuzdaki kas kütlesi ne kadar fazlaysa durduğunuz yerde harcadığınız enerji o kadar fazla oluyor. Çok az yiyorum ama kilo veremiyorum. Bu doğru mu? Şu an kahve zincirlerinde bazen gençlerin elinde öyle kahveler görüyorum ki o kahvenin içindeki kalori miktarı sizin bir günlük ihtiyacınız. Şimdi dopamin bağımlılığını farklı şekilde yönetebilirsiniz. Pilates de dopamini yükseltir mesela. Spor yapmak da dopamini. O yüzden spordan çıktığınızda mutlu çıkarsınız. Evet. Yememin önüne o an ne geçer hocam? Sihirli bir şey var mı? Size geldiğinde siz herkese yapıyor musunuz mide botoksunu? Tabii ki yapmıyoruz. Her şeyin farkında. Yani tek başına bunu yapamadığının farkında, beslenmeye dikkat etmesi gerektiğinin farkında, hareket etmesi gerektiğinin farkında ama iştahını kontrol edemediğinin farkında. İşte burada devreye girebiliriz. Kahveleri satan, o çayları satan Bana geliyor diye. bir grup hastayı biz zayıflatıyoruz. Merhabalar, Ferda Yıldırım YouTube kanalında sıklıkla konuk ettiğimiz, sözlerine cümlelerine bayıldığımız, hekimliğinin hastası olduğumuz Doçent Doktor Çetin Altunan bir kere daha bizimle hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ferda Hanım? Biz iyiyiz. Zayıflatacak mısınız bizi yine? Önerileriniz de. Sizi takip etsinler yeter. Bana gerek kalmaz. Hocam çok güzel önerilerde, tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Aynı zamanda mide balonu, mide botoksu uygulaması da yapıyorsunuz. Ama bunların yanı sıra bunları yaptıktan sonra da kilo verme halinin ve sağlıklı zayıf olabilme halinin bir süreç olduğunu Tabii. bize sıklıkla anlatan bir isimsiniz. Önce bir efsaneyle başlamak istiyorum. Tabii ki buyurun. Der ki insanlar çoğunlukla su içsem yarıyor. Gerçekten öyle mi? Aslında burada tabii ki problem su içsem yarıyor değil. Çünkü sonuçta aldığınız kalori ve harcadığınız kalori gibi bir denge var. Ama aslında buradaki problem genellikle yaptığımız beslenme hataları. Öncesinde vücudumuza yaptığımız yorgunluklar, oluşturduğumuz yorgunluklar nedeniyle artık vücudun sizi kıtlıkta biliyor olması. Yani aslında ayırmamız gereken nokta şu. Biz bir makine değiliz. Yani aracınız var. Aracınızın deposunda 5 litre benzin var. O 5 litre benzinle o araba 100 kilometre gidiyorsa ne yapıyor? Araba 100 kilometre gidiyor. Aynı tempoda, aynı hızda, aynı verimlilikle. 100 kilometre bittiğinde duruyor. Ya isteseniz de gitmiyor. Gitmiyor. Şimdi vücut böyle bir şey değil. Vücutta eğer siz buradan buraya gelmeniz için gerekli olan enerjiyi almıyorsanız buraya gelip birden bayılıp kalmıyorsunuz orada. Vücut diyor ki bir dakika ya ben bu kadar yol gideceğim ama sen bu enerjiyi almıyorsun. Sen bu enerjiyi almasan ben bu yolu nasıl gideceğim demeye başlıyor. Doğal olarak sizin metabolizmanızı yavaşlatmaya başlıyor. Yani ne yapıyor? Klimanızı kapatıyor. Gaza bassanız bile motor devri artmıyor gibi metabolizmanızı yavaşlatıcı. Halsiz yorgun kalıyorsunuz, yürüyemiyorsunuz, başınız dönmeye başlıyor gibi metabolizmayı yavaşlatıcı durumlar oluşuyor. Şimdi metabolizmanızı yavaşlatırsanız yani beyin veya vücudunuz sizi kıtlıkta bilirse ne olacaktır? Bunu pandemide yaşadık. Dendi ki marketler yarın kapalı olacak. Ne oldu? Hurra, herkes marketlere koştu. Niye? Yiyecek miydik o gün onların hepsini? Hayır. Depo ettik. Şimdi eğer vücudunuz da sizi kıtlıkta bilirse bulacağı ilk yiyeceği depo etmeye başlayacaktır. Sonra siz ne yapacaksınız? Az yiyorsunuz. Çoğu kişiden çok daha az yiyorsunuz ama kilo alıyorsunuz. Niye? Çünkü vücut sizi hep kıtlıkta biliyordu. Diyor ki vücut ben bunu yağ olarak depolayayım kenarda dursun. Bu adam veya bu kadın zaten yemek yemiyor. Bu bana bir şey vermeyecek. Evet ben onu ileride eğer yine vermezse kullanırım. O zaman su içsem yarıyor bir şehir efsanesi. Aynen öyle. Su değil burada metabolizmanın yavaşlaması problemi. Uzun süre aç kalmak etkili bir yöntem mi? İşte söylediğim gibi uzun süre aç kalırsanız aslında siz beyni kıtlığa itiyorsunuz. Alıştırıyorsunuz. Erken dönemde evet faydalı gibi görünür. Erken dönemde bir bakarsınız gerçekten kilo vermeye başlamışsınız. Ama bir süre sonra vücudunuz bu kıtlığı algılamaya başlayacağı için tam tersine depolama moduna geçmeye başlayacaktır. Depolama moduna geçtiğinde de işte dediğim gibi klimayı kapatıp gaza bassanız da arabanın gitmemesine neden olup sizi halsiz, yorgun, uyku halinde bırakıp aldığınız enerjiyi harcayamayıp depolanmasına neden olacaktır. O yüzden siz az da yeseniz kilo verememeye başlayacaksınız. O yüzden uzun süre açlık önerdiğimiz bir yöntem değil. Onun yerine porsiyonları küçültün. Sık sık az yiyin. Beyne deyin ki ben kıtlıkta yaşamıyorum. Az yiyorum ama bak birazdan yine yedim. Bak biraz sonra yine yiyorum. Sen rahat ol. Ben yiyecek buluyorum. Seni aç bırakmayacağım. Aynen Depolamana gerek yok. O bana Aynen yağ öyle. olarak geri dönmesin. Sen metabolizmayı çalıştır ben buradayım diyeceğim. Biz bir de şöyle hadsizlikler yapıyoruz. Estağfurullah. Biraz böyle kilolu biri varsa yanımızda işte kilo veremediğinden şikayet edince de çok biliyormuş gibi aman canım boğazını tut sen de diyoruz.
Ve bunu diyenlerin çoğu da genelde kilolu kişiler. Şimdi Boğazını ya, tutmak da bir yöntem Ferda Hanım, değil bir galiba. kere şu artık insanları bir yargılamaktan bir vazgeçelim. Herkes Evet. kendiyle ilgilensin ya. Yani çocuğu olmuş, olmamış, evlenmiş, Aynen, evlenmemiş, ikinci çocuğu yapmış. Bu sizi bağlamaz, kimseyi bağlamaz. Ya şimdi burada iradesizsin cümlesini kurabilmek için irade ne, ona bakmak lazım. İrade dediğiniz şey bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme. Tamam. Bu kararı verebiliyor musunuz? Verebiliyorsunuz. Yani şimdi siz hiç araba kullanmayı bilmiyorken, hadi bu arabayı kullan dediniz. Adam gaz pedalı nedir? Araba nasıl çalıştırılır? Frene basınca ne olur? Debriyaj nedir? Vites nasıl geçilir? Hangi vitese nasıl geçeceğim? Bunları bilmiyorsa arabayı kullanamadığında o kişiye iradesizsiniz diyemezsiniz. Önce ona işi öğreteceksiniz. Bütün her şeye hakim olacak. Ondan sonra bunu yapmıyorsa o zaman iradesizlikten bahsedebilirsiniz. Şimdi o yüzden burada eğer kişi zaten dediğim gibi makine değiliz. Yani buradan yakıtı koyalım, öbür taraftan yakıt harcansın ve olay bitsin. Böyle bir şey değil. Hormonlar var işin içinde. Duygular var, psikoloji var, bağımlılıklar var, alışkanlıklar var. Üzerinizdeki yağ dokusunu oluşturacağı hormonal değişiklikler var. Bunların hepsi süreci etkiliyor. O yüzden bir kişiye sen yeme, gel bakalım yeme. Boğazını Yani tut, spor yap, verirsin ya demek kolay. hayır, böyle olmuyor. İşte burada zaten bir yardımcıya ihtiyaç oluyor. Yani bu yolu bilen, bu yolda size yol gösterici, sizin ne yaşadığınızı anlayan bir ekibe ihtiyacınız Kim o oluyor. yardımcı hocam? Mesela siz ve ekibiniz gibi mi? Yani evet, profesyonel bir Diyetisyen ve ekip bir olmalı. ekip Yani gibi bundan mi? önce yüzlerce, binlerce kişiyle, Hı hı. kilolu olan kişiyle çalışmış ve bu kişileri zayıflatmış bir ekip olmalı. Bu ekip kimse kim, yani A ekibi, B ekibi, ama güvenebileceğiniz ve profesyonel bir ekip olmalı. Yani herkes, çünkü işe ticari boyutla bakarsanız herkes zayıflatma ekibi oldu. Öyle değil. Yani bu işi gerçekten sizinle aynı bakış açısında yürütecek ve sağlıklı kilo verdirecek bir ekibe ihtiyacınız var. Çünkü sizin insülin direnciniz var. İnsülin direncinizi baskılamak için neler yapıyorsunuz? Hormonal dengeniz ne durumda? Stresi nasıl kontrol ediyorsunuz? Kontrol edemiyor musunuz? Ne yiyorsunuz? Ne zaman yiyorsunuz? Ne kadar hareket ediyorsunuz? Beslenme hatalarınız neler? Bunların hepsini beraber takip etmek lazım. Çok da hikaye dinliyorsunuz ya. Önce tabii görüşüyorsunuz Tabii ki, insanlarla. tabii Bir ki. hikayesini dinliyorsunuz. Beslenme durumuna bakıyorsunuz. Şimdi bu kadar çok insanla da görüşünce bazı ortak noktalar çıkmıştır hocam. Evet. Mesela kilo veremeyenlerin ortak hikayesinde 3 madde. Bunlar aslında ortak yönleri deseniz ne çıkar? Ne çıkar? Bir, hareketsiziz. Hmm. Yani birinci problemimiz bu. En sık karşılaştığımız şeylerden biri bu. Yani hareketsiz yaşıyoruz ve hareketi sevmiyoruz. Yani aslında şunu yapmıyoruz. Hayatımızın içine hareketi sokmuyoruz. Yani istiyoruz ki her yere arabayla gidelim. Evin içinde çay servisi yapacağız. Herkes aynı anda yapalım. Sonra da spor salonuna gitmeye zamanım yok diyelim. Yani spor salonu tamam, gitmeyin, ama önce bir ev içindeki hareketliliğinizi arttırın. Markete girince raftan bir şey Yürümek alacaksanız bedava hocam. marketin içinde 8-10 tur atın. Alacağınızı öyle alın, çıkın. Bir AVM'ye girip gezin. Yani yazı kışı yok bu işin. Bazıları diyor ki işte soğukta ben yürüyemem. Soğukta yürümeyin. O zaman her kış biz kilo alalım. Her yaz kilo verelim. Böyle bir şey yok. Yani kışında evin içinde hareket edebilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız. Vücut hareketi seviyor. Tabii ki. Yani bizim vücudumuzda ne var? Kaslarımız var. Kaslarımız bizim vücudumuzun en önemli protein kaynakları, değil mi? Proteinimiz kasların içinde ve bizim hareketimizi sağlayan, bizi zor durumlarda koruyan, biri size saldırsa kendinizi koruyacağınız, biri sizi kovalasa kaçacağınız şeyler kaslarınız sonuçta. Demek ki vücudun önemli mekanizmalarından biri. Bu kasları korumak için de o kasları çalıştırmanız lazım. Allah bu kasları boşuna vermemiş size. Bu Vermemiş, kasları doğru, kullanın tabii. diye vermiş. Biz bu kasları kullanmayalım. Sonra da niye kilo veremiyoruz diye hayıflanalım. Olmaz. Yani, Bir hareketsizlik, ortak evet, birincisi noktalar. hareketsizlik. İkincisi uzun süre aç kalmak. Hmm. Yani işte kahvaltıyı yapıyor kişi ve tüm gün bir şey yemiyor veya işte internette okuduğu her şeye inanıp işte aç kalınca daha çok kilo veriliyormuş. İşte kahve içer, şunu yapmazsam daha çok kilo veriliyormuş. İşte pul biberi çok tüketirsem daha çok. Ya yok böyle şeyler. Yani bir kere evet, aldığımız enerji ve harcadığımız enerji arasında bir denge, aldığınız enerjinin kaliteli olması lazım. Harcadığınız enerjinin sürdürülebilir olması lazım. Yani aldığınız enerjiyi siz sürdürülebilir bir şekilde almıyorsanız, yani 3 ay boyunca günde tek öğün beslenip tüm gün aç kalırsanız, o dönem kilo vermiş gibi görünseniz de bunu ne zamana kadar sürdüreceksiniz? Bir, sürdüremeyeceksiniz. İki, sürdürseniz bile vücudu kıtlığa sokmuş oldunuz. İkincisi hareketlilik kısmı. Diyorum ki işte biraz hareketi arttırın. İlk yaptıkları şey kişilerin spor salonuna kaydolup Bir daha hiç gitmemeleri. ucuz diye 6 aylık veya 1 yıllık üyelik yapıp sonra oraya ikinci haftadan sonra gitmemeleri. Şimdi kardeşim, sen bir markete önce bir yürüyerek git gel. Evin içinde işte herkese çay servisi yaparken tek tek yap. Yani bu hareketleri hiç yapmayıp arabayı alışveriş merkezinde en yakına park edip yukarı yürüyen merdivenlerden çıkıp
bir markete girdiğimizde reyona direkt gidip alacağımızı alıp çıkıp İkinci sonra kata da bile asansörle çıkıyoruz ondan hocam. sonra da spor salonuna gidip koşmaya çalışmak, zamanım yok demek. Yani önce siz bir gün içine hiçbir şey mi yapamıyorsunuz, ev hanımısınız? Diyorum ki kürdanları dökün yere, kibritleri Evet. dökün yere, toplayın tek tek. Eğilin kalkın, eğilin kalkın. Yani gayet Çok basit iyi bir şey. gayet basit bir hareketlik işte size yani, ama hiçbir Bir şey anlatsanıza. yani bir kibrit kutusunun içinde Evet. 40 tane kibrit var. Evet. Döktünüz evin içine Ya da kürdan. veya kürdan döktünüz. Tek tek onları toplayın. Orada eğilip Eğildiniz, kalkıyoruz ya. kalktınız, yürüdünüz, Çok oraya iyi. baktınız, bu tarafa eğildiniz. Bir sürü hareket yaptınız. Bir sürü internette evde adım atma videoları var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi markete girdiniz, atıyorum tuz alacaksınız. Tuzu almak yerine bütün rafların arasında bir 10 tur atın. Tuzu öyle alın çıkın. Yani aceleniz mi var? Bir şeye mi yetişeceksiniz? Yani sonuçta hareketli hayatımıza sokmalıyız. İş yoğunluğuna kalırsa sizden yoğun çalışan kimse yoktur herhalde. Yani çok iyi biliyorum Ferda Hanım'ın iş temposunu. Biraz önce konuştuk. Pilates'e gittim hocam, eve geldim gayet keyifliydim diye Hocam, başlayan bak. bir cümlesi oldu şimdi biraz önce. Ferda Hanım ne yapıyorsunuz? Nasıl zayıf kalıyorsunuz falan, hepsinin bir bedeli var. Tabii ki var. Ben yayınlarımda da bunu açık yüreklilikle söylediğim için menopoz evresindeyim hocam. Hı hı. Yürüyüş sadece yapabiliyordum. Yürüyüşü çok sevenlerdenim Allah'tan, ama sadece yürüyüş yeterli olmuyor bir yerden sonra. Evet. O kas iskelet sistemi müthiş önemli. İleriki yaşlara bizi taşıyacak. Kesinlikle. Şimdi yürüyerek pilatese gidiyorum, reformer yapıyorum çünkü direnç egzersizi yapman gerekiyor Kesinlikle. dediler. Reformer zaten bunu sağlıyor. Vallahi o kadar mutlu çıktım ki, ve havanın en gri, en kötü, en yağmurlu olduğu günde başladım spora. Süper. Ben yaptıysam siz de yaparsınız. Süper. Çünkü kas kütlenizi arttırmak şu yönden de önemli. Direnç egzersizini o yüzden Evet. öneriyoruz. Vücudunuzdaki kas kütlesi ne kadar fazlaysa durduğunuz yerde harcadığınız enerji o kadar fazla oluyor. Yani siz burada kasınız azken otururken 1 saatte 100 kalori harcıyorsanız, kasınız fazlayken burada otururken 150 kalori harcıyorsunuz. Bırakın tarçını, pul biberi vesaireyi. Yani sırf Aslında kas etkili bir kütlenizi yöntem. arttırdığınızda zaten kilo almanız daha zorlaşacaktır. Çünkü kas kütlesi metabolizmanızı hızlandıracak. Alacağınız ekstra 50 kaloriyi o kas harcayacak. Siz hiçbir şey yapmadan. Kas O yüzden mühim. mesela ben de buradaki şimdi bu program çekiminden sonra nereye gidiyorum? Spora gidiyorum. Ama bunu alışkanlık haline getirdiğim için. Bunu alışkanlık haline getiremiyorsanız o zaman gün içindeki kısmı en azından sürdürelim. Ya evde, dışarıda Tabii, tabii. Yani yapabilecekleriniz spor salonuna var. gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz aynı adam aynı yerde her gün spor yapıyor. Şimdi o onun hayat tarzı. Siz bunu yapamayacaksanız, her gün o spor salonuna gidemeyecekseniz o zaman buna başlamayın. Ama her gün yürünebilir mi? Her gün yürünebilir. Doğru. O yüzden neyi yapabiliyorsak o. Su içsem yarıyorum bir kardeşi var hocam. Evet. O da şu: çok az yiyorum ama kilo veremiyorum. Bu Evet. doğru mu? Şimdi burada da bir şüpheli baktı hocam. şimdi az yediğiniz ne? Bir bu. Az yediğinizi ne sıklıkta yiyorsunuz? 2 bu. Az yediğiniz şeker dengenizi nasıl değiştiriyor? İnsülin hormon dengenizi nasıl değiştiriyor? Çünkü vücutta bir hormon dengesi var dedim. Biraz önce anlattığım gibi. Yani sadece benzini az koydum hocam niye bitmiyor bu benzin demiyoruz burada. Hormonlar işin içine giriyor. O yüzden eğer siz yediğiniz o az şey glisemik indeksi yüksek, yani şekerinizi aniden yükselten bir şeyse ne olacaktır? Şekeriniz aniden yükseldi. Vücut ne yapacak? Bu şekeri düşürmek isteyecek. Ne yapacak? İnsülin hormonunuzu arttıracak. İnsülin hormonunuzu arttırdı. Şekeriniz düştü ama normalde düşeceği yerin daha da altına düştü. Çünkü şekeri birden yükseltmiştiniz. İnsülin hormonu da birden alelacele salgılandı. Doğal olarak şekeriniz fazla düştü. Ne olacak? Daha çabuk acıkacaksınız. Doğru. Sonra tekrar benzer bir şey yiyeceksiniz. Bunun yerine az yediğiniz şey eğer protein ağırlıklı bir şeyse, protein ağırlıklı yiyecekler şekeri böyle yükseltmez. Şekeri daha kontrollü yükseltir. Eğer şekeriniz kontrollü yükselirse beraberinde insülin de kontrollü yükselir. İnsülin kontrollü yükselirse şekeriniz aniden düşmez. Düşmezse de tokluk süreniz uzayacaktır. Bu bir. İkincisi, yediğiniz şey eğer bir karbonhidratsa bunun sindirimi için harcanan enerji aldığınız kalorinin, yani 100 kalori karbonhidrat aldınız. Bunun %1'ini bunu harcamak için veya %4'ünü 5'ini, %5'i ortalama karbonhidratı aldınız 100 kalori. Bunu sindirebilmek için vücut 5 kalorisini harcıyor. 95 kalori sizin vücudunuzda kalıyor. Peki siz bunu protein olarak yaparsanız ne oluyor? Bu 85-90'a düşüyor. Yani sırf bu yiyeceği sindirmek için bile vücut daha çok çalışıyor. Çok az yiyorsun da ne yiyorsun? Evet, aynen diyor öyle. Çetin altına. Ve aynen öyle. Hormonlarınızı ne kadar etkiliyorsunuz ve aralıkları nasıl? Bunların hepsi etkili. Mesela öğlen çok canım çekti diyelim, bir tabak makarna yedim. Soslu falan da bir şey. Oh, afiyet olsun. Bunu mesela vücuttan atabilmem için, yani bu bana kilo olarak geri dönmesin diye ne yaparsam mesela onu yok edebilirim, Ya etkilerini şimdi hocam? o yediğinizden bir kere bir vazgeçmek Tamam, lazım. diyelim Yani, ki velev ki çok canımız çekti yedik. çünkü soslar özellikle fark etmediğimiz aslında çok ciddi enerji
kaynakları. Yani belki orada makarna tolere edilebilir. Hı hı. Ama içine Ama koyduğunuz içindeki sos soslar mu? tabii ki. Aa, Yani öyle mesela şu an kahve zincirlerinde bazen gençlerin elinde öyle kahveler görüyorum ki sizin için o kahvenin içindeki kalori miktarı sizin bir günlük ihtiyacınız. Ya sırf o ama mesela ona bir şurup kremasıdır, koyduğunda. şurubudur vesidir. O yüzden orada da mümkün olduğunca soslardan uzak duralım. Hani makarnanızı yaptınız, hadi karbonhidrat tüketiyorsunuz. Bari üzerine yapacağınız sosu, domatesi rendeleyin, kendiniz yapın. Oh, daha güzel. Anladınız mı? Yani içine işte yine baharatlarınızı koyun ama gidip o hazır soslardan almayın. Çünkü gerçekten kalorileri çok yüksek. Fark etmeden asıl kaloriyi oradan alıyorsunuz. O yüzden hani bir şekilde dengeyi sağlamak lazım. O dengeyi sağlarsanız sürdürülebilir olur iş. Yoksa dediğim gibi tamam, makarna tabii ki isteyebilirsiniz ama Makarnadan yerken kurtardım. içine kullandığınız sosa en azından Soslar dikkat önemli. edin. Peki makarnadan kurtardım. Bu sefer gittim böyle bir dilim çikolatalı bir pastayı canım çekti. Evet. Onu da yedim. Afiyet olsun. Sonra bizi aradınız. Bundan Hocam sonrası bizi aramak kurtar oluyor. beni diye. Şuna inanıyor musunuz hocam? Hastalarınızdan, danışanlarınızdan da belki sıklıkla duymuşsunuzdur. Bir kere dil ona değdi mi uzak durdunuz. Sonunda aman ne olacak canım deyip yediniz. Sonra hep istemeye başlıyor. Bu benim teorim olabilir mi yoksa Şöyle, doğru mu? Burada şimdi bizim iki grup hastamız var aslında. Bir grup Hı hı. kilosuna, istediği kiloya gelmiş ve o Hı hı. kiloyu korumak isteyen grup. Tamam. Bir de kilo vermek isteyen grup. Eğer biz kilomuzu korumak istiyorsak dengeli olmak kaydıyla tabii ki haftanın 1-2 günü kaçamak yapacağız. Yani bunu hayatınızdan tamamen çıkarmak sürdürülebilir, günlük Değil. yaşamla uyumlu değil zaten. Ama kilo verme aşamasındaysak önce bir kilolarımızı vermemiz lazım bizim. Hmm. Şimdi bu yiyeceklerdeki sıkıntımız şu. Vücut rahata düşkündür. Tamam. Yani siz niye uzandığınızda daha rahat ediyorsunuz oturmak yerine? Ayağa göre niye oturarak daha rahatımıza düşkünüz çünkü. Yani vücut rahatına düşkün bir durumda. O yüzden şimdi proteini sindirmek için daha çok enerji harcıyordu. Onu sindirecek de uğraşacak da siz aniden kan şekerinizi yükselttiniz. Çok basit bir çikolata yiyerek veya bir pasta yiyerek. Şimdi vücut ne isteyecek? Tabii ki onu isteyecek. Çünkü çok kolay kan şekeri yükseldi, enerji aldı vücut. Sindirimiyle de uğraşmadı. Bir de şimdi vücudumuzda dopamin denen bir hormon var. Bu hormon gerçekten çok enteresan bir hormon. Çünkü dopamin bizim birçok bağımlılığımızı yöneten hormon. Birçok alışkanlığımızı da yöneten hormon. Çünkü dopamin arttığında mutlu oluyorsunuz. Hmm. Şimdi siz tatlı yediğinizde dopamin artıyor. Çünkü Tamam. vücudu rahatlatıyorsunuz. Rahatlatıcı bir şey. Dopamin arttı. Ne yaptınız? Mutlu oldunuz. Birden ne dedim? Kan şekeriniz düşecek. Dopamin ne olacak? Dopamin de aniden düşecek. Çünkü birden strese girdiniz. Kan şekeriniz Tekrar aniden mutlu düşüyor. olmak için onu mu yiyeceğim? Aynen öyle. Aa. Şimdi çok sevdiğiniz o pasta yedikten sonra yaşadığınız o mutsuz bir an vardır. Ya ben bunu niye yedim dediğiniz, hatırlıyor musunuz o Evet. anları? Onu da biliyoruz. İşte onun nedeni Pişmanlık. genellikle dopamindir. Şimdi dopamin bağımlılığını farklı şekilde yönetebilirsiniz. Pilates de dopamini yükseltir mesela. Spor güzel. yapmak da dopamini. O yüzden spordan çıktığınızda mutlu çıkarsınız. İşte bir süre spor yaptığınızda o sporu tekrar yapmak istersiniz. İşte kahve de dopamini yükseltir. Kahve içiyorsanız günlük olarak bir bakarsınız kahve içmek istersiniz. İşte kimi arkadaşıyla sohbet etmekten keyif alır. Ne yaparsınız? Bazı arkadaşlarınızı hep görmek istersiniz. Onunla sohbet etmek istersiniz. Niye? Çünkü bu da sizi mutlu eder, dopamini yükseltir. İşte o yüzden stres anını nasıl yönettiğiniz tamamen sizin elinizde. Çikolatalı pastayla mı yönettiniz? Kahveyle mi yönettiniz? Yürüyüşle mi yönettiniz? Müzik dinleyerek mi yönettiniz? Bulmaca çözerek mi yönettiniz? İşte buradaki bu alışkanlıkları bir şekilde dopamin salımını öbür Tamam, tarafa yönlendirmek gerçekçi lazım. olalım. Tamam, Bak, hoca olalım. öyle mucize formüller falan vermez. Biliyorum ama şimdi alacağım bir tane. Geldi o an. Ya koca bir tabak makarna yiyeceğim ya işte koca bir dilim çikolatalı pastayı yiyeceğim. Evet. Yememin önüne o an ne geçer hocam? Sihirli bir şey var mı? Sihirli bir şey, öncelikli olarak öncesine bir kere bir defter tutun. Bu defterin amacı şu. Eğer sizin bu tür ataklarınız oluyorsa bu atakların neden olduğunu anlayabilmek için bir defter tutmakta fayda var. Tamam. Yani siz o gün farklı ne yaptığınızda böyle oldu? Yani kahvaltıyı mı atladınız? Az mı uyudunuz? Çok stresli bir gün mü geçiriyorsunuz? Hemen öncesinde yediğiniz bir şey mi bunu tetikledi? Çünkü genellikle bunlar etkiler süreci. Yani durduk yere niye veya işte bir fırının önünden geçersiniz, o koku etkiler He. veya görsel Durduk yere etkiler. canımız çekmiyor yani. Şimdi tabii ki bir şey, şimdi Hmm. şu an mesela tatlı düşünmeye başlarsanız aklınız o tarafa doğru gider. Yani şu an konuşurken hiç aklınızdan tatlı geçiyor muydu? Sohbet ediyoruz. bir Yok, şey hayır. yapıyoruz, geçmiyordu. Ama bir şekilde sizi orada tetikleyen bir şey olabilir. Ne olabilir? Bir saat önce birden kan şekerinizi aniden yükselten bir şey yemişsinizdir. Şu an kan şekeriniz aniden düşme aşamasındadır. Canınız o tatlıyı istiyor olabilir. Öncelikli olarak o yüzden eğer siz bunu çünkü fark etmeden gün içinde o kadar çok şey yapıyoruz ki eğer defter tutarsanız
akşama göreceksiniz ki ya ben bunları yemiş miyim ve ben bunları yapmışım. Bak o gün de bunları yapmıştım. İşte o gün az uyumuştum, bak bugün de az uyumuşum, canım daha çok tatlı istedi. Veya o gün kahvaltıyı atlayarak güne başlamıştım veya kahvaltıyı karbonhidrat ağırlıklı yapmıştım. Şimdi o yüzden canım daha çok istiyor. Veya bugün stresimi kontrol edemedim, o kişi beni daha çok strese sokuyor, onunla karşılaşınca canım daha çok tatlı istiyor gibi gibi. Öncelikli olarak öncesini bir kontrol etmek Not lazım. tutarsak anlarız aslında kendimizi test Aynen etme öyle. Hani artık yanınızda yöntemi. defter kaleme bile gerek yok. Ses kaydı alın her an. Yani telefonunuzda ses kaydı alın. Akşam onları bir dinleyin. O gün ne yaptınız? Ne yediniz? Ne zaman yediniz? Ne kadar hareket ettiniz? Ne kadar uyudunuz? Kahvaltıyı nasıl yaptınız? Bunların hepsi gerçekten etkiliyor gün içindeki durumunuzu. Dikkat edin. Bazı yiyecekler eğer dikkatli davrandıysanız o yiyecekleri yediğinizde peşinden tatlı isteğinizin arttığını görürsünüz zaten. Yani orada nedir o? Ona bir bakmak lazım. Veya porsiyonu arttırdığınızda oluyor olabilir bu. Ona bir bakın. Bir bu. İki, bir dinlenin, bir bekleyin, acele etmeyin. Yani o pastayı Tamam. yiyecekseniz de o pasta orada duruyor zaten. Hani öncesinde konuştuğumuz nefes egzersizleri vardı. Susuzluk tatlı isteğini arttırabiliyordu. Suyumuzu içelim. Stresli bir anımız varsa çok sevdiğiniz, siz rahatlatacak bulmaca mı çözmek? Bir geçin, bir bulmaca çözün veya bir arkadaşınızla sohbet etmek mi? Arayın, onunla bir konuşun, bir sohbet edin. Bir yürüyüşe çıkın, kulaklığınızı takın, müzik dinleyin. Bundan sonra hala canınız tatlı istiyorsa artık yapacak bir şey yok. O tatlı yiyin zaten. Ama önce bir dediğim gibi hani neleri kontrol edebiliriz'e bir bakalım. O tatlı yediyseniz de dönüp kendinize Ferda o tatlı yedin. Ama biliyorsun bunun devamı böyle gelmeye devam ederse işler tersine döner. O yüzden lütfen hemen bunu dengele. Yarın hareketini arttır. Beslenmene biraz daha dikkat et. Doktor Bey'in söylediği gibi neler yapmıştın dün hatalı, onları bir gözden geçir. Anne evine gittiğinizde işler değişiyor. Önünüze bildiğimiz buğday unundan yapılmış bir mesela su böreği geliyor. Evet. Şimdi yemezseniz anne daralıyor. Tamam diyorsun, hadi küçük bir dilim yiyeyim. Ama o yediğiniz küçük dilim size ertesi günde yedirtiyor ya. Ne oluyor orada bilmiyorum. Aslında ben onu unutmuştum. Yoktu hayatımda diyorsun. Böyle benzer değil mi? Tabii ki. Yani Zayıflama reseptör hikayelerinde mekanizmalarımız var. Yani duyduklarımız. sigarada böyle değil midir? Hani Evet. içmezsiniz bir Bir gün yakarsın. içtiğinizde sonra o tekrar Doğru. bağımlılık başlar. O yüzden burada hayatımız, bu bir tercih meselesi. Yani kahvaltıyı poğaça börekle mi yaptınız, yumurta peynirle mi yaptınız? Bu sizin tamamen tercih meseleniz. Yani kimse size zorla bunları yedirmiyor. Doğru. Tamam, bu daha lezzetli olabilir ama bunu yediğinizde sonrasında ne olacağını unutmayın hayatınızda. Size bir şeyler ikram eden kişiler o kilolarla siz uğraşırken yanınızda olmuyor. Tamam, yani şimdi anne için siz her zaman zayıfsınız. Anne için sizin her zaman Tabii. yemeğe ihtiyacınız var. Kesinlikle İstediğiniz öyle. durumda olun, istediğiniz yaşta olun. O yüzden anne figürü başka. Hani anneyi belki kırmamak için onun da gönlü olsun diye bu yapılabilir. Belki anneyle görüştüğümüzde. Hiç önleyemiyorsak anneyle görüşmeyi azaltabiliriz. Veya başka bahaneler, işte midem rahatsız, doktor ve işte şunu önermedi vesaire gibi bir şeyler bulabiliriz. Ama dediğim gibi anne figürü dışındaki figürleri en azından önleyelim. Yani bir şey ikram edildiğinde ya kusura bakmayın ben biraz rahatsızım, bunu tüketemiyorum veya işte şekerim biraz sınırda, şekerli bir şey yememem gerekiyormuş, doktor öyle söyledi. Onları da kırmadan belki, ama maalesef Türk toplumu olarak misafirperveriz. Bir şey ikram etmeyi, onu yedirmeyi seviyoruz. Ondan biraz uzak durmak gerekiyor. Hocam buraya kadar dinleyen biri mesela kilo veremiyor, işte bir takım problemleri var. Daha önce çokça başarısız olmuş bu konularda. Diyor ki ben bir mide botoksunu deneyeyim diyor. Size geldiğinde siz herkese yapıyor musunuz mide botoksunu? Tabii ki yapmıyoruz. Yani şöyle, bizim santralimizi aradı bir kişi, dedi ki ben bir model botoks yaptıracağım veya mide balonu yaptıracağım. Şu güne bana randevu verin, geleceğim. Asla öyle bir sistemimiz yok. Ekip diyor ki önce bütün bilgilerinizi alıyor. Boy, kilo, yaş, kullandığınız ilaçlar vesaire olarak uygun musunuz? Değilseniz zaten orada eliyor ekibimiz. Çünkü bunun belli kriterleri var. Bu kriterleri geçtiniz, işleme uygun gibi görünüyorsunuz ama tabii işin sağlık tarafını benim değerlendirmem lazım. O yüzden benimle bir ön görüşme ayarlıyor ekip. Tamam. Ben bütün hastalarımla rutin olarak ücretsiz bir ön görüşme yapıyorum. Bu ön görüşmedeki amacım siz bu işleme uygun musunuz? Uygun musunuz? Bu işlemden ne bekliyorsunuz? Biz ne yapıyoruz? İşlem nasıl ilerleyecek? Süreçte neler bizi bekliyor? Bunların hepsini karşılıklı konuşmamız lazım. Yani siz hiç bilmediğiniz bir şeye dalarsanız sonucunda da bu böyleymiş ama ben bunu bilmiyordumla karşılaşırsınız. Veya işte siz bazen öyle kişilerle karşılaşıyorum ki diyor ki işte hocam ben baklava yemeyecek miyim kilo verirken? Yani şimdi siz beslenmenize dikkat etmeden kilo vermeyi planlıyorsanız hayal kuruyorsunuz öncelikli olarak. O yüzden beslenmenize dikkat etmek, hareket etmek, bunlar hayatımızın içine girecek. Bunu bir kere kabul etmeniz lazım. Yani bizi arıyorsanız ben hareket etmeyeceğim, beslenmeme de dikkat etmeyeceğim. Bunları yaparsam zaten kilo veririm diyen bir grup var çünkü. Yapın ve verin o zaman. Yani biz nerede devreye giriyoruz? Bizim istediğimiz hasta grubu şu: ben beslenmeme dikkat etmek istiyorum hocam. Ben hareket etmeye de hazırım. Her şeyi yapmaya hazırım ama
lanet olsun iştahımı kontrol edemiyorum. Aç kalınca elim ayağım titriyor, başım ağrıyor, sinirleniyorum. Çevreme de rahatsız ediyorum. Acı çektiğim için de bir ay bunu yapsam bile sonra daha fazla yiyerek verdiğim o bir ayda acı çekerek verdiğim kiloları da geri alıp. İşte bu grup bizim hastamız. Yani bu grupla çalışabiliriz. Niye? Çünkü her şeyin farkında. Yani tek başına bunu yapamadığının farkında, beslenmeye dikkat etmesi gerektiğinin farkında, hareket etmesi gerektiğinin farkında ama iştahını kontrol edemediğinin farkında. İşte burada devreye girebiliriz. İşte hormonal dengeniz, tokluk süreciniz sadece mide değil çünkü burada hormonlarınız, psikolojik durumunuz, niye yanlış yapıyorsunuz bunların hepsini değerlendirip beraber ilerlersek o zaman işte o grupla güzel sonuçlar alabiliriz. Ama dediğim gibi yan çizeyim çünkü nelerle karşılaşıyoruz. Mesela binlerce hastamız Bir oldu. de Mesela yani buraya yumurta peynir koyup aslında kendisi poğaça börek yiyip bize bunun fotoğrafını gönderen hasta grubu gördüm ben. Yani şimdi bu değil, kimi kandırıyoruz? Yani burada amacımız birlikte bir şeyleri başarmak, size bir şeyleri öğretmek. O yüzden bir şeyleri öğrenmek istiyorsanız sözümüzden çıkmadan ilerlemeniz lazım. bu soruyu sona saklıyordum ama tam da yeri. İnsanların görüp bu hasta başaramaz dedikleri sizi şaşırtan bir dönüşüm hikayesi var mı hocam? Mesela kaç O kadar kilodan fazla kaç var kiloya? ki yani çok fazla var. Mesela yaş arttıkça kilo veremeyeceğini düşünür ya bir grup Evet. hasta. Evet. Mesela bir hastam 54 yaşında bir kadın hasta. Almanya'da yaşıyordu. Ve kilolardan artık hani yürüyemeyecek duruma gelmişti. 130 kiloydu bize geldiğinde. Kendisiyle hani bakın hareketi arttırmanız lazım. Çünkü sizin metabolizmanız gence göre tabii ki daha çünkü kas kütleniz de azaldı yaşla beraber. Kas kütlemizi de kaybetmeye başlıyoruz. Biraz daha zor olacak ama sürece uymaya hazır mısınız diye konuşmuştuk. Kendisi de gerçekten tamamen hazırım hocam. Artık sağlığımdan oluyorum çünkü bu sürece uymaya hazırım dedi. Ve kendisiyle sürece başladık. Sürecin sonunda 6 ay sonunda 60 kilo vermiştik. 130 kilodan 60'a mı 60, düştü? 70'e düştü. 70'e. 60 kilo verdik. Nasıl oldu peki bu süreç? Sürdürülebilirlik önemli ama. Yani şimdi bu kişi mesela Almanya'da gazete dağıtıyordu. Gazeteyi bisikletle dağıtıyordu. Bisikleti bir kenara bıraktı, yürüyerek dağıtmaya başladı. Ve günlük adım sayısı 30.000'e çıktı. Süper. Şimdi ama bunu sürdürebilecek kişi o. Siz bunu yani her gün herkesten 30.000 adım atmasını bekleyemeyiz. Yani gün içinde gerçekçi olmak lazım. Saat başı 10 dakika yürürseniz akşama 10.000 adımı zaten tamamlıyorsunuz ki bizim hani o yağ yakım için gerekli olan genel adım sayımız 10.000. 10.000'i mutlaka bir ulaşmaya çalışalım. Bu da dediğim gibi gün içine yayarak artık kibrit çöplerini mi dökersiniz, markete mi gidersiniz, çayı tepsiyi bırakıp tek tek mi taşırsınız? Bunların hepsi hareketliliğinizi arttırarak hayatınızda olmalı. Çünkü insanlar diyor ki benim metabolizmam yavaş hocam. Niye yavaş diyorum? Diyor ki işte benim kabızlığım oluyor. Kabızlık değildir ki metabolizma. Yani bağırsaklarınızın çalışma hızı değildir. Sanıyor ki kişiler tuvalete çıktığında kilo veriyor. Hayır öyle bir şey yok. Yani enerji harcamanız lazım. Enerji harcamak için de hareket etmeniz lazım. Sizin dışkılama sıklığınız sizin metabolizmanızı belirleyen şey değildir. O yediğiniz posa, yiyecekler, bağırsak hareket hızınız vesaireye bağlıdır. Ama sizin asıl metabolizmanızı belirleyecek olan şey kas kütleniz ve günlük harcadığınız enerji. O yüzden de hareket etmek. Yani 130'dan 70'e 6 ayda mide botoksuyla mı hocam? Mide botoksuyla yapmıştık. Mide balonu da aynı süreçlerden mi geçiyor? Biri kilo verimi tamamen aynıdır. Bazen ikisi arasında kalan hastalarımız olur. İkisini de konuşuruz hastalarımızla. Yani balon yaparsak şunlar olur. Süreç böyledir. Botoks yaparsak şunlar olur. Süreç böyledir. İkisini de ayrıntılı konuşuruz. Size hangisi uyuyor? Bazı hastalar vardır. Balon uygun değildir mesela. Söylerim derim ki size balon uygun değil şu nedenle. Kim hastaya da derim ki size botoks uygun değil şu nedenle. Kim hastaya da derim ki size balon da uygun, botoks da uygun. İkisini de konuşalım. Bütün ayrıntılarıyla hangisi içinize sinerse o yoldan ilerleriz. Kilo verim hızı açısından ikisi arasında bir fark yoktur. Bir modal botoksta da balonda da sürece uyarak ilerleyen hastalarımızda aynı sonuçları alıyoruz. Tabii ki mekanizmalar farklı, beklentiler farklı. O yüzden ayrıntılı bunları konuşuyoruz. Ve 6 ay mutlaka takipte kalmalarını istiyoruz. Yani bizimle her gün paylaşım yapmalarını siz istiyoruz. her adımını takip ediyorsunuz ama tabii, değil mi? Bunu Ekibiniz. şeye benzetiyorum ben. Hani şimdi diş fırçalamaya alışmak için tekrarlamanız lazım bir şeyi. Mutlaka. Tekrarladınız. Artık diş fırçalama sizin alışkanlığınız. Bir gün arkadaşınızın evinde kaldınız ama diş fırçanız yanınızda değil. Ne yapıyorsunuz? Kendinizi bir rahatsız hissediyorsunuz. Ya hiç açılmamış bir diş fırçası var mı diye soruyorsunuz bazen de. Şimdi sabah dişiniz mi çürüyecek? Hayır. Kendinizi rahatsız hissediyor musunuz? Alışkanlık. Hissediyorsunuz. İşte 6 ay sonra ben size saat başı 10 dakika yürümeyi alıştırdıysam, beslenmenizde protein ağırlıklı beslenmeyi öğün atlamadan sık sık az yemeyi, neyin ne zaman yeneceğini size öğretebildiysek ekip olarak işte o zaman sürdürmesi kolay olacaktır. Hatalı bir şey yaptığınızda işte orada kendinizi suçlu hissetmeye başlayacaksınız. Şöyle bir şey de yok tabii. İşlemden çıktım. Ay tamam artık bu iş bitti. Halbuki yeni başlıyor değil Tabii mi ki yeni işlemden başlıyor. sonra? Tabii ki yeni başlıyor. O yüzden işte bu yol
Nasıl bir yol? Bunu ön görüşmede ayrıntılı konuşuyoruz. Yani tabii ki bazen hastalarımız görüyor bizim öncesi şuydu, sonrası bu. Sanki ben işlemi yaptım hemen oraya mı geldik? Hayır, arada geçen bir 6 aylık zamanımız var. İşte o 6 aylık zamanı da birlikte beraber yönetmemiz lazım. Çevrenize bir kulaklarınızı tıkamanız lazım. Çünkü çevrede herkes her şeyi biliyor biliyorsun. Yani herkes Tabii. her şeyi bilince maalesef yani eskiden en azından şu vardı. Ansiklopedilerimiz vardı bizim çocukluğumuzda. Yaşımız da ortaya çıkıyor ama. Aynen. Çıksın hocam, ne yapalım? Ansiklopediler bir talim terbiye Evet. kurulunun elinden geçerdi. Oradaki bilgilerin doğruluğuna inanırdınız. Şimdi internetteki arama motorlarında o kadar çok yanlış bilgi var ki. Siz de oraya bir şey yazabiliyorsunuz. Başkası okuyabiliyor. Ben de Tabii bir şey ki. yazabiliyorum. Şimdi orada sürece aslında hiç bilmeyen kişilerin yaptığı bilgi paylaşımları nedeniyle internete yazdığınızda çok fazla yanlış bilgiyle karşılaşıyorsunuz. O bilgiyi okuyan biri de kendisini o işin uzmanı sanıp size gelip onunla ilgili bilgi vermeye çalışıyor. Şimdi böyle olunca gerçekten cahil cesareti denen şey gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Yani bir şeyi ya tam bilin ya da ben bunu bilmiyorum deyin. Yani az bilip sonra çok biliyormuş gibi davranmak gerçekten süreci çok olumsuz etkiliyor. Hangi süreç olursa olsun bu. Yani araba kullanmaktan tutun da yemek yapmaya kadar. Yani süreci dediğim gibi tam bilin. Ondan sonra ne oluyor? İşte yemeği ilk kez yapmaya kalkıyorsunuz. Aslında internette her şeyi izlediniz ama olmuyor yani. Doğramayı bilmiyorsunuz. Onun içine konulacak miktarı ayarlayamıyorsunuz. O yüzden her şeyi bir tam bilmek başka bir şeydir. Yani aynı malzemelerle usta yemek yapar. Wow, mükemmel olmuş dersiniz. Aynı malzemeleri önünüze koyarlar. Kimse yiyemez o yemeği yani. Doğru. Malzemeler aynı Doğru. halbuki. O yüzden burada biraz profesyonellerle ilerlemek önemli. Botoks ya da mide balonu yaptırıp başarısız olanlar da vardır Tabii ki mutlaka. var. İşte onlar parasını çöpe atanlar mı esasında hocam? Şöyle işte burada ön görüşmede bazı şeyleri net olarak konuşmak lazım. Ben çok şeffaf davranmayı seviyorum burada. Bütün hastalarım hani olası riskleri bilirler işleme başlamadan önce. Mesela bir modal botoks için söylüyorum. Evet. %5'lik bir etkisizlik riski var. %5'tir bu risk. Kimde denk gelir? İnanın bilmiyoruz. Çünkü burada açlık şöyle bir şey değil ki. Yani hocam siz bana işlem yaptınız. 15 gün sonra beni arayıp işte ben doymuyorum hala dediniz. Ben sizden bir kan testi alıp tokluğunuzu ölçebilir miyim? Ölçemem. O yüzden burada sizin hormonal dengenizle ilgili bir problem mi var? Gerçekten o reseptörlere botoks etki mi etmedi? Sizin yaptığınız bir hata yüzünden botoks yok mu oldu? Bunlarla ilgili net bir veri yok. Yani birçok çalışma yapıldı bunlarla ilgili. Acaba o doymuyorum diyen grupta problem nedir? Bunu ortaya çıkaran bir şey yok. Yani şu testleri yapalım, bunlarda şu varsa bu kişilere işlem yapmayalım diyebileceğimiz bazı ilaç grupları var tabii ki. Yani Mutlaka. beyinden iştah açıyor vesaire. O gruba zaten diyorum ki size bu işlem uygun değil. Bu ilaçlarla ilgili tedaviniz bitsin ondan sonra işlem yapalım. Çünkü bu böyle. Ama onun dışında bu %5'i bir kenara bırakırsak yani etki etti. Bundan sonrası birlikte ne kadar hareket ettiğimizle ilgili. Yani biz botoksu yaptık, botoks da etki etti ama siz yürümüyorsunuz, beslenmenize dikkat etmiyorsunuz, paylaşım yapmıyorsunuz. Kilo veremezsiniz tabii ki. Yani şimdi burada sadece iştahınızın azalması kilo verdirmiyor ki. İştahınızın azalması kilo verdirseydi o zaman zaten bize hiç gerek yoktu yani. Balonda da aynı şekilde. Balonda nedir burada problem? Balon karın ağrısı, bulantı, kusma yapabilir özellikle ilk hafta. Bu bir alışma sürecidir. Bu süreçte bizim elimizde olan nedir? 1. Endoskopiyle midenizi iyi bir şekilde değerlendirmek. Uygun olmayan mideye balon takmamak. 2. Oraya koyacağımız balonun kaliteli olması. Çünkü çeşit çeşit balon var sonuçta. Yani, Bir de merdiven altı da çok bu işlerin çok hocam. fazla var. Aman ne Oraya- olur yani iyi seçin uzman, Ya, ne olur. Tabii ki o çok Hayatınızdan önemli. Yani olabilirsiniz sadece fiyat yani, Allah sormak korusun. maalesef kişileri bazen yanlış yönlendiriyor. Hiç olmayacak şeyler duyuyoruz. Buraya yapabileceğim şey midenizi iyi değerlendirmek. Oraya uygun bir balonu uygun yere uygun şekilde koymak. Sonrası ne? Artık midenizin ona alışma süreci. Yani 2 kadın gebe kalıyor. İkisi de sağlıklı. Biri 9 ay boyunca güle oynaya gebelik geçiriyor. Öbürü bulantı kusmayla yatak döşek yatarak geçiriyor. İkisi de sağlıkla bebeğini doğuruyor mu? Doğuruyor. Buradaki fark ne? Sizin hormonlarınız, vücudunuzun verdiği tepkiler vesaire. Burada da ben balonu sağlıklı bir şekilde midenize yerleştirdim. Midenizin uygun olduğunu gördüm. Sonra o ilk hafta balona alışma süreciniz. Mide onu yiyecek sanacak. Başta bir sindirmeye çalışacak vesaire. Bir hafta sonra hastaların %95'i bu balona alışır. Alışmama riski %5'tir. Bunu da hastalar en önden bilir. Şimdi bu riski biliyorsunuz ama mesela ben size dedim ki siz yürümeyecekseniz, beslenmenize dikkat etmeyecekseniz bu işlemi yaptırmayın. Ama ona rağmen bana yaptırmadı, gitti başka yerde yaptırdı. Başarısız olma ihtimaliniz artık %5 değil, %100. %100 doğru. Tamam. O işte parayı çöpe atan kız. Hah, tamam, bunları bildiğimiz iyi oldu. Tabii. Hocam kısa bazı sorularım var. Tabii ki. Tartıya her gün çıkmalı mıyız? Bir tartı takıntımız mı var? Şimdi tartıya her gün çıkmalı mıyız? Kim çıkmalı, kim çıkmamalı ona bakmak lazım. Şimdi siz kilonuzu korumak istiyorsunuz. Evet. Her gün çıkın, hiçbir problem yok bunda. Tamam. Ama tartıda bir 500 gram fazla görünce paniklemeyin.
Niye? Şimdi mesela program başladı. Bitene kadar ben bu suyu bitirdim. Evet. 200 gram su var burada. Yaklaşık 200 mililitre, 200 grama tekabül ettiğini düşünelim. Tartıya çıkarsam bu programdan sonra 200 gram artmış olacağım. Kilo mu aldım? Yok, su içtim. Şimdi o yüzden özellikle kadınsanız regl döneminiz var, hormonal değişikliğiniz var, yumurtlama Ödemlerimiz döneminiz var. var, ödeminiz var, öncesindeki tuz tüketiminize bağlı veya kullandığınız ilaçlara bağlı vücudunuz su tutması var, dışkılama alışkanlıklarınız var. Bunların hepsi tartıya yansıyacaktır. O yüzden sırf tartı bağlantılı gitmek çok doğru olmaz. Ne bağlantılı gidebiliriz mesela? Sınırda olan bir kıyafetiniz vardır. Tam giyiliyorsun, tam size göredir. Evet. Onu giyebiliyor musunuz, giyemiyor musunuz Tartıya hala? çıkmak yerine onu Evet, kullanalım. yani bel Doğru. çevreniz ne durumda? Belinizi artık hala kapatabiliyor musunuz, kapatamıyor musunuz? Bu belki çok daha mantıklı olabilir takip açısından. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Şimdi kilo verme döneminde bir grup yağ yakıp kasını korurken bir grup yağ yakıp kas kütlesini arttırıyor. Şimdi ben bu bardağı kaldırıp indirirsem tüm gün bunu yaparsam kolum incelir ve yağ yakar. Bunun yerine ben elime 10 kilo alır kaldırır indirirsem bu kolum kalınlaşır, kas kütlem artar, yine yağ yakarım. Kas kütlem arttığına göre tartıya çıktığımda ne olacak? Daha kilolu çıkacağım. Ama aslında inceldim, sıkılaştım, daha fit duruyorum. Evet. İşte o yüzden sadece tartı ağırlıklı gitmemek lazım. Tartıyı da eğer kilo verme dönemindeyseniz önerimiz haftada bir tartılmanız. Doğum kiloları gitmiyor mu hocam? Her kilo gider. Her kilo gider. Doğum kiloları da ona dahil diyor. Ya gerçekten kadınlara bazen çok İşimiz. üzülüyorum. Şöyle. Yaprak böyle kımıldası ondan etkileniyoruz hocam. Ya şöyle gerçekten ya hiç hele ilk gebeliği düşünüyorum. Yani kadın hayatında hiçbir zaman karşılaşmadığı bir şeyle hayatında ilk kez karşılaşıyor. Hormon dengesi değişiyor, vücudu değişiyor, duygu durumu değişiyor. İçeride bir canlı var, yaşayacak mı, duracak mı, sağlıklı mı, değil mi? Bunlarla geçirdiğiniz bir 9 aydan bahsediyoruz. Her doktora gittiğinizde bir stres yükleniyor. Acaba var mı bir sıkıntı, yok mu? Doğum nasıl olacak? Sezaryen mi olacak? Normal doğum mu olacak? Doğdu nasıl büyüyecek? Şimdi hadi normal o büyüme aşamasına gelene kadar o kadar çok sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz ki. Sonra bu dönemde bir de işte çevrenizde olayı farklı yaşayan herkesten farklı şey duyuyorsunuz. Kiminin doğumu kolay olmuş, kiminin zor olmuş, Evet. kiminin 3 çocuğu olmuş, kiminin hiç olmamış. Herkes bir şey söylüyor size. Böyle olunca da bu süreci yönetmek duygu durumu olarak zaten çok zor. Gelelim doğum oldu, çocuk doğdu. Şimdi haydi bu sefer bütün akrabalar çevrenize toplanacak. Sütün artmalı, sütün artmalı diye. Ya siz zaten daha yeni doğum yapmışsınız. Başınızda bir sürü stres, çocuk sağlıkla doğmuş. O stresi üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz. Biri şerbet dolduruyor, biri tatlı uzatıyor, biri onu yapıyor. Zaten yeterince hareketli değilsiniz. Aldığınız kilolar sizi mutsuz ediyor. Ya, inanılmaz bir kısır döngünün içindesiniz. Bir de hayatınızda ilk kez hiç yapmadığınız bir şey, bir bebek var Evet, kucağınızda. kucağınızda, Ya bunu ne aynen. yapacağım ben şimdi? Bunu nasıl besleyeceğim? Bu nasıl beslenecek? Nasıl büyüteceğim? Hayatınızda ilk. O yüzden bence aslında annelik babalık eğitimi bir şekilde devlet tarafından hayatın içine sokulmalı ya. Çünkü dediğim gibi yani bebeği veriyorlar size. Hiç kimsenin Çevrenizden neye sahip olduğunu bilmiyor Hiçbir o anda. fikriniz yok. İlk kez hele ilk bebekse dediğim gibi ikinci de hani biraz daha tecrübeli oluyorsunuz artık ama ilkinde şimdi gerçekten o tatlı yemeli miyim? Şerbeti içmezsem sütüm gelmeyecek mi? Sütüm gelmese ben bu çocuğu nasıl besleyeceğim? Mama vermeli miyim? Vermemeli. Böyle milyonlarca soru var. İşte bu şunu net söyleyeyim. Su bile içseniz sütünüz gelir arkadaşım. Yani öyle şerbetlere, merbetlere, tatlara falan ihtiyacınız yok. Su yeterli. O yüzden öncelikli olarak burada o çevrenize biraz kulak tıkamak vesaire zor olabilir ama orayı çözmek lazım. Onu çözdükten sonra önce hareketliliğe kadar süt emzirmek ciddi bir kalori harcama çünkü. Süt yapımı, süt verme, emzirme. O dönemi çok iyi değerlendirir. Çevrenize biraz kulağınızı tıkar. Bebeğin beslenebileceğine inanır. Zaten doktorunuzla kontroldesiniz, takiptesiniz. Gerekirse ek mamalar vesaire başlanır ama siz sadece su içip sağlıklı beslenseniz zaten o bebeğin gerekli olan, ihtiyacı olan sütü zaten alacaksınız. Ama strese girerseniz istediğiniz kadar tatlı yiyin, sütünüz kesilebilir. Kilo da veremezsiniz. Evet. O yüzden önce bu döngüyü bir çözmek lazım. Emzirme döneminde ben hastalarıma hiçbir şey önermiyorum. Yani önce bir siz evde hareketliliğinizi arttırabildiğiniz kadar arttırın. Bebeğinizle ilgili kısmı çözün. Sağlıklı olarak bu kısmı bitirin. Emzirme bittikten sonra eğer sorunu çözemiyorsanız biz zaten devreye gireriz. Yani ama doğum kiloları gitmeyecek diye bir şey yok. Zayıflama çayı kahvesi diye bir şey var. Hocanın en Bunlar- sevdiği bölüm. Bununla ilgili çok enteresan şeyler var. Birçok zayıflama çayı satan hastam var. Çok enteresan değil mi? Size geliyor ama Kendisi zayıflama çayı satıyor. satıyor. Hocam bir de ben hayati açıdan büyük risk taşıdıklarını Tabii bu düşünüyorum işin pek çoğunun. işin
Şimdi Esprili şöyle, kısmı bu ama aslında problem şu. destekleyici unsurlar olduklarına inandıklarım var. Ne bileyim işte o zayıflama hikayenizde tek başına değil de Hı hı. mutlaka hani orada Şimdi sizi bir kere- hızlandıran bir şey. Tabii ki yani şimdi şurada maalesef şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Bir, gıda takviyesi olarak geçen yiyecekler, içecekler veya ilaçlar. Bir de Sağlık Bakanlığı denetimindeki ilaçlar. Şimdi gıda takviyesini ruhsatlandırmak ve piyasaya sürmek çok daha kolay. Böyle olunca işin bu tarafına çok fazla kaçılıyor. Üzerine de bakıyorsunuz diyor ki bu ilaç değildir, gıda takviyesidir, tedavi amaçlı kullanılamaz. Hepsinin üzerinde bu vitaminlerin de üzerinde bu yazar, aldığınız bütün takviyelerin üzerinde de bu yazar. Şimdi bir de tabii bunu denetlenemeyen, hiç denetlenmemiş ve ortaya çıkmış kahve kısımları var. Şimdi bir kere biz bir ilacın içinde veya paketli denetlenmiş bir ürünün içinde ne var, ne kadar var? Siz ondan ne kadar alırsanız, ne ile karşılaşırsınız biliyoruz. Ama şimdi bu açık kahveler veya denetlenmemiş kahveler, çaylar vesaire, yani biliyoruz ki bunlar bir denetleniyor. İçine işte normalde hastalarda kullandığımız insülin direncini baskılamak için kullandığımız şeker ilacını ezmişler, kahvenin içine koymuşlar mesela. Şimdi böyle olunca sizin onu ne kadar tükettiğiniz, içinde neler olduğunu bilmediğimizde Allah korusun karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, Hocam içindeki yoğun bana bakım. iyi geliyor mu gelmiyor mu bunu Tabii bilmiyoruz. ki yani bununla Çok ilgili büyük bir çalışma risk. yok. Tabii ki yok. Alınabilir bir risk değil Kesinlikle bence. değil. Yani şimdi ağrı kesici gebelikte bile ne öneriyoruz mesela hastalarımıza rahatlıkla içebildikleri parasetamol grubu ağrı kesicileri. Parolü bilmeyen gebemiz yoktur. Şimdi parolü 5 tane içerseniz ne olur? Karaciğer yetmezliğine girme riskini arttırırsınız. Şimdi bu kahve ağrı kesici deyip biri ezip o parolleri içine koyduysa ve bunu piyasaya sürdüyse bundan belki bir doz aldığınızda içindeki parasetamol miktarı yeterli olduğu için gerçekten baş ağrınız geçecek. Ama siz farkında olmadan veya bir yerinde toplandı o parasetamol 500 miligram yerine 5 gram alırsanız karaciğer yetmezliğine Doğru. gireceksiniz. O yüzden ne olur bilmediğiniz. Ya zaten Bulaşmayın aman. Sahtekarlığın, dolandırıcılığın artık böyle nirvanaya kanser ulaştığı ilaçlarının bir bile sahtesi üretilen bir dönemde siz bir de hiç bilmediğiniz kahvelerle vesaire ve diyorum ya o kahveleri satan, o çayları satan bir bana grup geliyor diyor. bir grup hastayı biz zayıflatıyoruz yani. Ondan sonra hatta bir hastamın önce sonrası fotoğrafını bir zayıflama çayı alıp kendi Instagram sayfasına koymuş. Hastam tesadüfen görüp beni aradı. Hocam böyle oldu diyor. Ama hocama. Son Böyle şeyler soru. oluyor. Ben de bugüne kadar hep öyle biliyordum. Hayır diyorsunuz. Bu midede kullandığınız botoksun içinde yılan zehri mi var hocam? Tabii ki yok. Ya diyorum ya şimdi ama Botoksların internet içinde yok mu? yılan zehri diye bir şey yok tabii ki. Bak böyle oldu. Öyle biliyorduk şimdi, yıllarca. Botulinum toksini diye geçer bu. Aslında bunun ilk ortaya çıkışı nedir? Konserveler var ya. Konserveler bozulduğunda üstü böyle bir bombe gibi şişer. Hani derler ya hava almış, üstü şişmiş kapağı varsa o konserveyi tüketmeyin. İşte orada oluşan bakterinin adı, bakterinin oluşturduğu toksin adı botulinum toksini. Tamam. İlk ortaya çıkışı bu. Eğer siz o yiyeceği tüketirseniz işte bağırsaklarınızda o bağırsaklarınızın hareket edememesine, kasılamamasına neden olacağı için zehirlenmeye başlarsınız. İlk ortaya çıkışı bu. Sonra denmiş ki ya bu toksin böyle bir şey yapıyor. Kas hareketlerini madem yavaşlatıyor, kaslar hareket edemiyor. Biz bunu laboratuvar ortamında tabii ki böyle bozuk konservelerden toplayarak değil. Canım. Acaba sağlık için kullanabilir miyiz? Yani bazen kasların kasılmamasını istediğimiz noktalar var. İşte bu bazen elimiz böyle kalıyordur mesela çocuk doğduğunda bu tür problemleri vardır. Serebral palsi dediğimiz durum vardır. Bu kasları gevşetmek gerekir. İşte kırışıklıklarınızı azaltmak istersiniz. Onları azaltmak gerekir. Şaşılıkta yine bazen bir gözünüz çok kayıyordur, onu düzeltmek gerekir. Çok terliyorsunuzdur, terlemeyi azaltmak gerekebilir. Bu durumlarda kullanılabilir mi diye çalışmalar yapılmış ve bu tamamen laboratuvar ortamında. Bu toksin ne hale getirilmiş? Bir protein haline getirilmiş. Artık vücutta rahatlıkla kullanılabilecek, dozları belli. Neyi ne kadar kullanırsanız ne olacağını çok net bildiğimiz. Şimdi kırışıklık için insanların ne kadar sık botoks kullandığını düşündüğünüzde milyarlarca kez kullanılmış. Doğru kullanıldığında riski oldukça düşük. Ama sahteleri, yanlış dozlar kullanıldığında tabii ki her ilaçta olduğu biraz önce parolde söylediğim gibi botoksda da tabii ki problemlerle karşılaşabiliriz. O yüzden merdiven altı yerlerden her işte olduğu gibi burada da uzak durmak lazım. Sadece hocam ücreti ne kadar sorusuyla bir işlemi yaptırmamak lazım. Bunlara dikkat ederseniz bir yılan zehri zaten değil. Laboratuvar ortamında tüm dünyada güvenle kullanılabilen bir ilaç. Bu ilacı da ama nasıl, nereye, ne zaman kullandığımız önemli. Çünkü yanlış dozlarda solunum sıkıntısı da yaşayabilirsiniz, nefes darlığı da yaşayabilirsiniz, çift görmeye de başlayabilirsiniz ama bu tamamen hatalı kullanımlar kaynakları. Doğru kullanımda böyle bir şey söz konusu Doğru değil. eve bulana kadar
yalan 9 köyü dolanıyor biliyorsunuz. Bak yılan zehri de öyle bir yalanın 9 köyü dolaşması gibi bir şey. Hocam size nasıl ulaşsınlar? Bize her yoldan ulaşabilirler. Instagram'dan ulaşabilirler, web sitemizden ulaşabilirler. Her yerde çağrı merkezimizin telefon numaraları var, oradan ulaşabilirler. Adımı soyadımı yazdıklarında her yerde bana nasıl ulaşabilecekleriyle ilgili bilgi mevcut. Ama en kolay ulaşım şu sıralar artık herkesin olduğu gibi Instagram galiba. Telefon numarasından çok herkes birbirinin Instagram adresini biliyor. Oradan çok rahat ulaşabilirler. Her türlü soruyu sorabilirler. Destek olabileceğimiz neyse. Yani bize işlem yaptırıp yaptırmamak değil burada. Doğru yolda ilerleyin. Kafanıza takılan yanlış bildiğiniz şeyleri doğrusunu öğretelim. Bu kadar videoyu, bu kadar paylaşımı o yüzden yapıyoruz. Siz doğruyu öğrenin. O doğru yolda ilerleyin. Nerede ilerlerseniz ilerleyin ama doğru yolda ilerleyin. Çetin Altunal'la zayıflamaya devam diyorum o zaman ben de. Hocam çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür Sağ ederim. olun, ağzınıza sağlık. Sizin de. Hep olduğu gibi sizlere de teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle, hoşça kalın.